Merhaba, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Evrensel yasalardan dürüstlük yasası hakkında konuşacağız. İçimizde yaşadığımız gerçekliği tanımak ve kabul etmek dürüstlüğün temelini oluşturur. Ancak kendimize karşı dürüst olduğumuzda başkalarına karşı dürüst olabiliriz. Bütünlük anlamında dürüstlük, negatif dürtülere rağmen yüksek yasalara uygun davranmayı gerektirir. Bu yasa, kendimizden başka hiç kimseyi kandıramayacağımıza dair hayatını oynamak zorunda bıraktığı bir dramayı ve gerçekliği yansıtır. Eğer eylemlerimiz kıskançlık, hırs ya da yönetme arzusu ile dolup taşarsa, bu eylemlerin sonuçları hemen psikemizin mekanik düzenine dahil olur. Zaman zaman koridorun sonunda annesinin kendisini izlediğini fark etmeden cebine bir şeker atan ve her şey yolundaymış gibi davranan çocuklar gibi davranırız. Oysa evren, ilahi olan Allah, adına her ne diyorsanız deyin, her şeyi biliyor. Kendimizi kandırdığımızda, evrensel yasaları eğip büktüğümüzde, özü sözü birlik ilkesine uygun davranmadığımızda her şey yolunda sanabiliriz. Ama çoktan eylemin negatif etkileri hayatımıza akmaya başlamıştır bile. Özü sözü birlik, içinde ne hissettiğini bilmek ve ona uygun davranmak demektir. Bir toplantıdasınız, söylenen fikri beğenmediniz ama sorun çıkmasın diye ya da toplantı uzamasın diye iyi fikir dediniz. Enerji alanınız hemen kirlendi maalesef. Öncelikle %100 dürüst olabilmek için önce bunu kendimize karşı dürüst olarak başlatabileceğimizi bilmemiz lazım. İkinci olarak çatışan yanlarımız bir bütünlük ve uyum içinde halinde olmalı ki saf dürüstlüğe ulaşabilelim. Örneğin bir arkadaşınız yemeğe çağırdı. Dışarı çıkmak size iyi gelecek biliyorsunuz ama bir yandan da hiç çıkasınız yok. Bu noktada teklife mutlu olmuş gibi davranmak da halsiz gibi davranarak reddetmek de tam bir dürüstlük içermeyecektir. Önce içeride yaşadığın çatışmadan haberdar olman, çözmen ve sonuca tam anlamıyla uyan bir eylemde bulunman gerekir. Dürüst konuşmadığımız ya da davranmadığımız zaman yüksek enerji ve ilham kapıları tamamen kapanır. Bu bir ceza değil, psikemizin çalışma yöntemidir. Dolandırıcılar asla zengin olamaz. Uzun vadede geçerli bir yasadır. Sadece kendimizi kandırsak bile kendimizi baltalama sistemi hep çalışır. Sürekli neden mutsuz olduğumuzu, neden başarısız olduğumuzu sorar dururuz. Oysa gün içerisinde kendimize bile dürüst olmadığımız ne kadar çok an yaşadığımızın farkında bile olmayız. Yakalanmadığımız için sürekli bir şeyleri atlattığımızı sanırız ama her seferinde kendimiz tarafından yakalanırız. Ahlak kavramı değişebilir ama sonuçlar mutlaktır. Dürüst davranmadığımız her an öz saygımız zedelenir. Örnek olarak bir video çekiyorum. Bunu yapmamın kendince nedenleri var. Bilgi yaymak, başkalarına yardım etmek, kendi öz disiplinimi sağlamak, para kazanmak, daha çok sevildiğimi ya da onaylandığımı hissetmek ya da başarıdan gelen tatmin duygusuna ihtiyaç duymak. Şimdi ben bu 6 nedene aynı anda sahipken sadece başkalarına yardım etme amacıyla video çekiyorum dersem dürüstlük yasasından eleniyorum. Tamam, neyi neden yaptığınız konusunda dürüstsünüz. Onu geçtik. Para kazanmak birinci hedefinizse dürüstlük yasasından yine eğleniyorsunuz. Bir kişisel bir de toplumsal amaca aynı anda sahip olmanız gerekiyor. Üçüncü olaraksa ben bu videoları çekerken zaman ya da masraftan kaçınıyorsam bunu illa kötü niyetle yapmama gerek yok. Asıl olan şu, verilmesi gereken emeği ve zamanı vermiyorsam, bir şeyleri baştan savma yapıyorsam, dürüstlük yasasından yine elendim. Bazen dışsal sonuçlar iyi görünse de içeriden yaşanan çatışmalar ve suçluluk hissi her zaman uzun vadede daha negatif sonuçlara yol açar. Diyelim işe geç kaldın, yalan söyledin, trafik vardı dedin. Patronun da trafikten çok çektiği için seni anlayışla karşıladı, işinin başına döndün. Her şey yolunda görünüyor. Oysa içeride olan şu: sen tüm evrene ve bilinçaltına ben dürüst olmaktan korkan biriyim diyorsun. Ben dürüst olursam sevilmem. İnsanların beni azarlamaya hakları var. Bu bende korku yaratıyor. Korktuğum için yalan söylüyorum çünkü ben azarlanmayı hak ediyorum. Biri bana negatif bir şey söylerse bununla baş edemem. Çünkü ben zayıf biriyim. Patronum da bunu biliyor. Doğruyu söylersem kovulurum. Kovulmaktan korkuyorum. Çünkü ben burada çalışmayı hak etmiyorum.
İşten kovulursam parasız kalırım, parasız kalmak istemiyorum, parasız kalma ihtimalimi onaylıyorum. Çünkü ben bol paraya sahip olacak kadar kendimi değerli görmüyorum. Fakir olmayı hak ediyorum diyorsunuz. Bu size abartılı gelebilir ama gerçekten tüm olan bu. Ne zaman hayatınızla ilgili, duygularınızla ilgili, düşüncelerinizle ilgili yalan söylerseniz kendinize bir etiket atıyorsunuz. Bu etiket kısa ya da uzun vadede mutlaka hayatınızda belirir. Bunun dışında başkalarının ne hissettiğini anlamasını beklemek de dürüstlük yasasına aykırıdır. Surat asıyorsanız, pasif agresif davranıyorsanız, şakayla karışık laf sokuyorsanız dürüstlük yasasından elendiniz. Olması gereken şu: her an ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü ya da mevcutta yaşanan durumu tüm şeffaflığıyla karşı tarafa anlatmanız. Uzun uzun demeçler vermenizden bahsetmiyorum. Sevgiliniz size mesaj atmadı, içsel olarak kırgın, kızgın ya da üzgün hissediyorsunuz. Hangisi olduğu önemli değil. Doğal olarak davranışlarınıza ya da yüzünüze yansıdı. Size ne oldu diye soruldu, yok bir şey dediniz. Psikolojiniz hemen kirlendi. Ben bu ilişkide duygularımı özgürce ifade edebilecek kadar değerli hissetmiyorum etiketini onayladınız. Geçmiş olsun. Bu durumda onayladığınız etiketlerden sadece bir tanesi. Pek çok etiketi aynı anda onaylamış oluyorsunuz. Olması gereken şu: 2 gün mesaj atmaman öfkeli hissetmeme neden oldu. Ne yapacağıma karar verene kadar iletişim kurmak istemiyorum. Tabii gerçekten iletişim kurmak istemiyorsanız bunu söyleyin. Sizi ikna etsin, açıklama yapsın istiyorsanız bunu söyleyin. %100 dürüst olun. Bu kendinizden taviz verin ya da onu size açıklama yapması için zorlayın demek değil. Onun eylemleri sizi ilgilendirmez. Siz evrensel yasalara uyumlu yaşamakla mükellefsiniz. Konunun sizi ilgilendiren kısmı tüm durum ve koşullarda içinizde olanları dışarıya aktarmak. Ve en çok kafa karıştıran konu beyaz yalanlar. Arkadaşınız nasıl göründüğünü sordu, beğenmediniz ama üzülmesini istemiyorsunuz. Ve iyi niyetli olarak çok güzel dediniz ve maalesef dürüstlük yasasından elendiniz. Bu zamanında benim de en çok kafamın karıştığı kısımdı. Neden ben fikrimi söyleyeceğim diye arkadaşımın günü kötü geçsin diye eğip bükmeye çalışırdım yasayı. Öncelikle birinci olarak olan olması gerektiği için oluyor. Arkadaşın sana soru sorduysa gerçek fikrini öğrenmek istediği için. Çünkü bu onda senin henüz fark etmeyeceğin bir açılım yaratabilir. Yani o cevabı, gerçek cevabı duymaya ihtiyacı var aslında. 2. Kendi fikrinin arkadaşının gününün kötü geçmesini sağlayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorsun. İçsel bir kibir. 3. Arkadaşının fikirleri yüzünden üzüleceğini varsayıyor ve arkadaşına duygusal olarak zayıf etiketi yapıştırıyorsun. Bu arada arkadaşın öyle olabilir ya da olmayabilir. Konu bu değil. Bu onun kendi hakkında öğrenmesi gereken bir şey. Seni kesinlikle ilgilendirmiyor. Sen sadece evrensel yasalara uymakla ve dürüst olmakla yükümlüsün. Aslında bir kere duygularımızı, istek ve ihtiyaçlarımızı açıkça ifade etme bilgeliğine ulaşırsak bu dürüstlük ilişkilerimizi yeniden canlandıracaktır. Bir hafta sadece %100 dürüst olmayı deneyebilirsiniz. Bunun ne kadar zor olduğunu aslında farkında olmadan küçük yalanlarla kendimizi ne kadar sabote ettiğimizi bir anda fark edebilirsiniz. Şimdi biraz kurallardan bahsedelim. Geçmişte tam olarak dürüst davranmadığınız bir ya da iki olayı hatırlayın. Borç alıp ödememek, iyi niyetle yalan söylemek, gerçekten kastetmediğiniz bir şeyi söylemek herhangi biri olabilir. Her olay için bunu telafi etmenin nasıl hissettireceğini bir düşünün. Yani örneğin borcun var ve ödemedin. Arkadaşını aradığını, ondan hesap numarası istediğini imgele. Ödemeyi gönderince yeniden arayıp özür dilediğini ve teşekkür ederek konuyu kapattığını imgeleyebilirsiniz. Bu durumun nasıl hissettirdiğine bakın. Eğer içinizden geliyorsa harekete geçip eylemi sonlandırabilirsiniz. Ama eğer maddi durumunuz imkan vermiyorsa ve şu anda bu durumu telafi edemeyeceksiniz, yine arkadaşınızı aradığınızı ve kendi durumunuzu şeffafça ilettiğinizi imgeleyin. Ve iyi hissetmenize neden oluyorsa bunu gerçek hayatta da uygulayın. Benzer durumu daha önce üzülmesin diye beyaz yalan söylediğin herhangi bir arkadaşın için de çalışabilirsin.
Arkadaşınla durup dururken geçmiş bir konuyu açmak ve onu üzmek istemiyorsan, o zaman şunu imgeleyebilirsiniz. Arkadaşınla telefonda konuşuyorsun. Geçmişte bana sorduğun bir soruya seni kırmamak için yanlış cevap vermiştim. Şimdi artık ne olursa olsun dürüst davranmam gerektiğini biliyorum. Konuyu açarsam ilişkimizin zedelenmesinden korkuyorum. Bu yüzden detaylı konuşmayacağım. Sadece özür dilediğimi ve bundan sonra her zaman dürüst davranacağımı bilmeni istiyorum. Anlayışın için teşekkür ederim. Bu yöntem gerçek hayatta uygulayabileceğin bir şeyse gerçek hayata uyarlayabilirsin. Değilse imgeleyerek dürüstlük yasasını aktive edebilirsin. Ama lütfen her zaman bir hata yapıp sonra imgeleyerek bunu telafi edebileceğini düşünme. Dürüstlük yasası için anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.